Merhaba, bonjour. Bugünkü konumuz Noel. Aslında birçoğunuz Noel'in Hz. İsa'nın doğumu olarak kutlandığını, bir Hristiyan bayramı olduğunu, Noel'de çam ağaçlarının süslendiğini ve insanların birbirlerine hediyeler alıp verdiğini biliyorsunuz. Ya da daha önce filmlerde gördünüz. Oh my God! Merry Christmas! Ve hepimizin de Noel Baba denince aklına beyaz sakallı, tombul, yaşlı, kırmızı kıyafetler giyen bir insan imajı geliyor. Peki gerçekten Noel'in ne olduğunu biliyor muyuz? Göreceksiniz, Noel'le ilgili bilmediğimiz birçok şaşırtıcı şey var. Birçok insan Noel'in bir Hristiyan bayramı olduğunu düşünüyor. Ama esasında Noel Hristiyanlıktan önce de var olan bir bayramdı. No, because we don't celebrate the ancient pagan festival of Saturnalia. Saturnalia? Antik çağda Roma'da Satürnalya bayramları kutlanıyordu. Bu bayram 17 Aralık ile 23 Aralık tarihleri arasında oluyordu ve bereket ve tarım tanrısı Satürn için düzenleniyordu. Bu bir haftalık süreç kış gün dönümünün hemen öncesine denk geliyor ve aslında amaç burada kış gün dönümünün yani günlerin uzamaya başladığı tarihi kutlamak. Bir hafta boyunca insanlar çalışmıyorlar, sınıf farkları ortadan kayboluyor, beraber yemekler yeniliyor, danslar ediliyor, insanlar birbirlerine hediyeler veriyorlar ve evlerini de yeşil bitkilerle süslüyorlar. Size de bir şey hatırlatmadı mı bu? Yine Antik Roma'da 3. yüzyılda 25 Aralık tarihinde Sol Invictus yani yenilmeyen Güneş adında bir kutlama yapılıyor. Bu da Roma İmparatorluğu'nun resmi tanrısı olarak kabul edilen Güneş tanrısı için yapılan bir kutlama ve kış gün dönümüne denk geliyor. Cermenlerde ise Yule denilen bir bayram yapılıyor. Bu da yine Sol Invictus gibi günlerin uzamaya başladığı tarihe denk geliyor. Kış gün dönümünü kutlamak için düzenlenen bir bayram. Yani özetleyecek olursak Noel bir Hristiyan bayramı değildir. Yani Hristiyanlıktan önce de var olan bir bayramdır. Pagan geleneklerinden Hristiyanlığa geçmiştir. Bu arada zaten Hazreti İsa'nın doğum tarihi de bilinmemektedir. Tarihçilere göre M.Ö. 7. yüzyıl ile 5. yüzyıl arasında doğduğuna inanılır. Hatta bazı kitaplarda yaz aylarında doğduğu bile söylenilir. Peki nasıl oluyor da 25 Aralık tarihi seçiliyor ve bu tarihi kim seçiyor? Denis Le Petit adında Fransız bir keşiş 525 tarihinde diğer tanrılar için yapılan çok önemli kutlamalara yakın bir tarih seçiyor. Bunun amacı ise Hristiyanlık daha yeni olduğu için yavaş yavaş insanlara bunu kabullendirmeye çalışmak. Ki günümüzde kime soracak olursanız Noel'in aslında bir Hristiyan bayramı olduğunu söyler ve birçok insan da esasında Noel'in bir kış gün dönümü bayramı olduğunu da bilmez. Gelelim Noel ağacına. Antik çağlardan beri var olduğu düşünülen ve kış gün dönümünü kutlamak için kullanılan bir ritüeldir. Çam ağacı bütün sene yeşil kalan bir ağaç olduğu için ölümsüzlüğü temsil eder. Orta Çağ'da da Fransa'da sokak kutlamalarında çam ağaçlarının kullanıldığını görüyoruz. Yine çam ağaçları hayatın, cennetin sembolü olarak kullanılıyor ve bu ağaçlar cennet meyvesi ya da cennette yasaklı meyve olan elmalarla süsleniliyor. Daha sonraları ise Alzas bölgesinde bir belediye insanların ormanlara gidip Noel ağaçlarını kesip evlerine koyabileceklerini söylüyor. Ve bu zamanla Fransa'da başka bölgelere yayılıyor. Daha sonra da tüm dünyaya yayılıyor. 1847 yılında ise Almanya'da bir cam yapımcısı Noel toplarını üretmeye başlıyor. Böylece her zaman elma bulamayan halk artık bu Noel toplarıyla ağaçları süslemeye başlıyor. Şimdi de hepinizin bildiği o tombul, beyaz sakallı, kırmızı kıyafetli Noel Baba'ya geçebiliriz. Kimdir bu Noel Baba?
Günümüzde Noel Baba olarak bilinen kişi aslında 270 yılında Roma İmparatorluğu'nda Mira şehrinde doğan Aziz Nikolaos ya da Aziz Nikola'dır. Mira şehri günümüz Türkiye'sinde Antalya'ya yakın Patara ilçesidir. Varlıklı bir aileden gelen Nikola 8 yaşında anne ve babasını kaybediyor. Ailesinden kalan tüm serveti yaşlılara, fakirlere ve çocuklara yardım etmek için kullandığı anlatılıyor. Yaptığı bu iyiliklerden ötürü de kendisine ölümünden birkaç yüzyıl sonra Aziz lakabı veriliyor. Bu arada Aziz Nikola'nın adı birçok mucizede, birçok efsanede geçiyor. En çok bilinenlerden bir tanesi de Aziz Nikola'nın idama çarptırılmış 3 askeri idamdan kurtarması. Bu efsane zamanla 3 askerden 3 çocuğa dönüşüyor ve Aziz Nikola'nın bir kasap tarafından öldürülen 3 çocuğu 7 yıl sonra dirilttiği anlatılıyor. Yardımsever, çocukları koruyan, çocuklara hediyeler dağıtan Aziz Nikola yarı dini, yarı efsanevi bir tipe dönüşüyor. Ve günümüzde de Noel Baba olarak biliniyor. Aziz Nikola, Almanya'da Nikolaus, Amerika'da Santa Claus ve Hollanda'da ise Sinterklaas adını alıyor. Aziz Nikola'nın ölüm tarihi 6 Aralık. Bazı Avrupa ülkelerinde bugün Aziz Nikola günü olarak kutlanılıyor ve o gün çocuklara çikolatalar dağıtılıyor. Fransa'da da Alsace ve Lorraine bölgesinde Aziz Nikola günü kutlanılıyor. Noel Baba ile ilgili bilmeniz gereken bir şey varsa o da Noel Baba'nın bugünkü Türkiye topraklarında doğmuş olduğudur. Peki bu durumda Noel Baba Türktür diyebilir miyiz sizce? Tombul, beyaz sakallı, kırmızı kıyafetler giyen bu Noel Baba imajı nereden geliyor? Eğer Coca-Cola'yı düşündüyseniz yanıldınız. 1823 yılında Clement Clark Moore adında New Yorklu bir yazar The Night Before Christmas adında bir şiir yazıyor ve bu şiirde yaşlı bir adamın kızakla geyikler tarafından çekildiği, evlere şöminelerden girerek çocuklara hediyeler bıraktığı yazıyor. 1862 yılında ise Thomas Nast adında bir ressam Clark'ın bu şiirinden esinlenerek ilk kez bir dergide Noel Baba'yı çiziyor. Ve daha sonra da bu Noel Baba figürü geliştiriliyor ve birçok reklamda kullanılmaya başlıyor. Coca-Cola da Noel Baba'yı 1931 yılında reklamlarında kullanarak dünyaca ünlü biri haline gelmesine katkıda bulunuyor. Böylece Noel Baba ve Noel dönemin ihtiyaçlarına göre şekil alan bir şeye dönüşüyor. Ve bu tarihten itibaren de Noel Baba ve Noel dini motiflerden arınarak daha çok ticari bir kutlamaya dönüşüyor. Ve Fransa'da da sadece %14'lük bir kesim Noel'i bir dini bayram olarak kutluyor. Fransa'dan bahsetmişken şimdi size Fransa'da Noel'in nasıl kutlandığından bahsedeyim. Fransa'da Aralık ayından itibaren sokaklarda, marketlerde, ekmekçilerde aklınıza gelebilecek olan her yerde Noel çamları, Noel dekorasyonları ve Noel ışıklandırmalarını görebilirsiniz. Fransa'nın bütün şehirlerinde Noel pazarları kuruluyor. Bu Noel pazarlarının içinde tahtadan yapılmış küçük dağ evlerinde hediyeler, yiyecekler, sıcak içecekler satılıyor. Ayrıca buz pateni gibi eğlence yerleri de bulunuyor. Bazı şehirlerde de Noel Baba köyü kuruluyor. Bu köyün içinde Noel Baba'nın evi oluyor. Çocuklar sırayla gidip Noel Baba'yı görüyorlar ve Noel Baba'yla fotoğraf çektirebiliyorlar. Normalde Fransa'da pazar günleri bütün mağazalar kapalı olur ama Aralık ayında pazar günleri her yer açık. Tabii bu Aralık ayı boyunca da mağazalar, marketler, sokaklar her yer tıklım tıklım insan. Hemen hemen herkes Noel için hazırlık yapıyor. Fransız aileler evlerine çam ağaçları koyarlar ve bu çam ağacı çocuklarla beraber süslenir. 2019 yılında Fransa'da 6 milyon tane çam ağacı satıldığı söyleniliyor. Ama korkmayın, bu arkanızda gördüğünüz gerçek değil, plastik. Çünkü aslında plastik daha ekolojik. Seneler boyunca saklayıp kullanabiliyorsunuz. Bu arada çocuklar Noel Baba'ya mektup yazabiliyorlar ve Fransa'da bu mektuplara cevap yazan bir kurum var.
çocuklara yani Noel Baba'dan cevap gelmiş oluyor. Çocuklar Noel için hediye listeleri hazırlarlar ve bu hediyeleri Noel sabahı çam ağacının altında bulmayı umut ederler. Bu sebeple de Noel özellikle çocukların heyecanla beklediği bir bayramdır. 25 Aralık Fransa'da resmi tatil, 24 Aralık ise Noel arifesi. 24 Aralık akşamı bütün aile, yani bu bahsettiğim geniş aile, dayı, teyze, kuzenler, yeğenler büyük anne babalarının evinde toplanırlar. Bütün gün yemekler hazırlanır. Bugüne özel zahmetli ve nadir yapılan yemekler pişirilir. Bu yemeklerin arasında en bilineni hindi olsa da onun dışında bir sürü et yemekleri de yapılır. Giriş yemeği olarak Fransa'da istiridye ya da kaz ciğeri yenilir. Yemeğin sonunda tatlı olarak da meşhur Noel pastası bûche de Noel yenir. Bûche aslında ağaç kütüğü demek. Çünkü pastanın şekli ağaç kütüğüne benzetiliyor. Peki bu gelenek nereden geliyor biliyor musunuz? Hristiyanlıktan dediyseniz yanıldınız. Yine eski pagan geleneklerinden, kış gün dönümü kutlamalarından geliyor. Genellikle o gece herkes orada uyur. Çocuklar gün içinde hazırladıkları Noel kurabiyelerini ve bir bardak sütü şöminenin yanına bırakırlar o gece. Ertesi gün eğer kurabiyeler yenmişse ve süt içilmişse Noel Baba oradan geçti demektir. Katolikler ise, yani o %14'lük kesimden bahsediyorum, gece 12'de kilisedeki Noel ayinlerine katılırlar. Hani o Christmas dediğimiz şey var ya, aslında o Christ, İsa, Mıs ise ayin demek. Ertesi gün yani Noel sabahı çocuklar heyecanla uyanırlar ve çam ağacının altındaki hediyelerini açmaya giderler. Bazıları sevincini saklamakta zorlanır. Bazen de bu kutlamayı ve bu hediye olayını abartanlar yok değil. Aynı günün öğleni Noel yemeği yenir ve bu yemekten sonra da herkes evine döner. Noel sona ermiştir. Fransa'da Noel daha çok aile arasında yapılan bir kutlama. Yılbaşı ise arkadaşlarla yapılan bir kutlama. Ve yılbaşında insanlar birbirlerine hediye almazlar. Fransa'da ve birçok Avrupa ülkesinde Noel'i ve yılbaşını kapsayan bu 2 hafta boyunca okullar tatil edilir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve umarım sizlere Noel ile ilgili bilmediğiniz bilgiler aktarabilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz like yapmayı, videoyu paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Au revoir.